Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yine bir dantel değerlendirme projesi var. Böyle çok tatlı, çok hoş ve aynı zamanda çok da kullanışlı bir proje yapacağız. Yapılışı da oldukça kolay olacak, göreceksiniz. Evet, şimdi elimde böyle bir dantel örtü var. Bunu ben antika pazarından almıştım çok uygun fiyata. Bazı antika pazarlarında satılıyor böyle toplu halde işte kiloyla filan. Ama hani evinizdeki dantelleri de kullanmadığınız dantelleri de değerlendirebilirsiniz bu yöntemle. Şimdi bunun için öncelikle bu motifleri şuralarından kesip çıkartacağız. Şimdi bunlar çok ince, sık örüldüğü için kestiğimiz zaman atma yapmıyor arkadaşlar. O yüzden gönül rahatlığıyla böyle kesebilirsiniz. Daha önceki projelerde kullandığım dantel motifler bu kadar sıkı değildi. Onun için son sıralarını sökerek ayırmıştım o motifleri. Ama bunlar da herhangi bir atma korkusu yaşamıyorum şu an. Çünkü oldukça sıkı. Evet, şuradan direkt keserek motifleri ayıracağız öncelikle. Şimdi kesiyorum. Şöyle tam birleşme yerlerinden şu şekilde. Evet. Bakın hiçbir şekilde atma olmuyor. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde motifleri kesip çıkarıyoruz. Şöyle bakın benim kullandığım örtünün motif genişliği şöyle 7,5-8 santim kadar bir genişliği var. Evet, şimdi bunları bardak altlığı haline getireceğiz. Bunun için kullanacağım malzemeler. Şimdi öncelikle şöyle birer cam kestirdim. İşte kaç tane yapacaksanız o kadar kestiriyorsunuz. Camcılara veya çerçevecilere kestirebilirsiniz. Ben bunları çerçevecime kestirdim. Böyle yuvarlak, kenarları da tıraşlanmış oluyor bakın. Herhangi bir şekilde keskinliği değil, keskinliği gideriliyor. Ya da şöyle plexiglass var. Bu da cam benzeri mika. Bunu da kestirebilirsiniz. Bunu da hazır kesilmiş olarak satılıyor. İnternetten almıştım ben. Bayağı oluyor alalı. Plexiglass diye aratırsanız bulursunuz internetten. Evet. Şimdi bunlarla bardak altlığı yapacağım. Santim ölçüsü vereyim arkadaşlar. Şu kestirdiğim cam 10 santim çapında cam kestirdim. Şu mikalar kaç santimmiş? Plexiglass. Evet, bu da 10 santim. Evet. Şimdi iplik olarak da şöyle elimdeki daha önceki projelerden artan A iplikleri var. Şöyle. Siz böyle renkli ağ iplikleriniz yoksa evinizdeki örgü iplerini bile kullanabilirsiniz. Mesela ince ipler, tabii böyle çok kalın olanlar değil. Alize diva olabilir mesela, onun gibi çeşitli koton ipler. Kullanacağım tığ da bu iplere uygun şöyle bir dantel tığ kullanıyorum. Siz elinize uyan bir büyüklükte dantel tığ kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi her bir motifin etrafına renkli örerek bu cam kestirdiğim parçalara kılıf şekline getireceğiz. Evet, şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, böyle gördüğünüz gibi motifleri kesip çıkartıyoruz. Şimdi bunların etrafını bu renkli ağ iplikleriyle, dantel iplikleriyle öreceğiz. Dediğim gibi bu iplikleri kullanmak zorunda değilsiniz. İnce herhangi bir örgü ipiyle örebilirsiniz. Alize diva da olur mesela. Hani çok kullanıldığı için onu örnek gösteriyorum.
Evet, şimdi benim burada kullanacağım modeli ben kendi motifimin şekline göre, modeline göre deneme yanılmayla böyle oluşturdum. Birebir aynısını da kullanabilirsiniz. Kendi modelinizi de uygulayabilirsiniz. Belki sizin motifinize uymayacaktır benim bu yapacağım tığ işi örneği. O yüzden bunu sadece hani örnek olarak, fikir olarak veriyorum. Şöyle, şimdi başlayalım. Şöyle bir noktadan, bakın kenarlarda böyle boşluklar var. Şu bir noktadan başlıyorum. Şimdi buradan sık iğne yaptım. Hemen bir sonrakine böyle üçlü trabzan yapıyorum. Şu ipi de içine alarak. Tekrar üçlü trabzan, ipi içine alıyorum. Tekrar üçlü trabzan. Evet, 3 tane yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere üçlü trabzan yapıyorum. 2 3. Evet. Şimdi hiç zincir falan çekmeden direkt yanındakine böyle kıstırıyorum. Sonra tekrar doluyorum. Direkt hemen yanındakinden yine aynı işlemi uyguluyorum. 3 tane trabzan, 1 2 zincir, 3 tane trabzan, hemen yanındakine. Evet, böyle bir sıra bu renkle öreceğim arkadaşlar. Devam edelim. Evet, sıra sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 2 dilim kaldı. Şöyle şuraya kıstırıyorum. Diğerine gidiyorum. Burada bir dilim eksik kalıyor ama önemli değil. Burayla gene birleştireceğiz. Sizin motifinizde de böyle sayı tam gelmeyebilir. Sorun değil. Onu bu şekilde ayarlıyoruz. 1 2 1 2 3. Evet. Buradan direkt şimdi burayla birleştiriyorum. Bakın hiç problem teşkil etmiyor. Evet. Şimdi 2 zincir çekip ipimi kestim. Şuradaki ipi keselim. İçinde yürütmüştük ipi. Şimdi bunu şöyle hemen hiç bekletmeden direkt içine alacağız. İyice sıkıştırıyorum. Evet. Şimdi diğer rengimize geçelim. Bu rengi de 3 sıra öreceğim. Yani toplam 4 sırada modelim tamamlanmış oluyor. Bu ip sanki biraz daha inceymiş. Şöyle baktığımızda 50 numara gibi. Bunu 2 kat kullanacağım arkadaşlar. Siz de böyle elinizdeki iplerin katı inceyse eğer böyle 2 kat yapabilirsiniz. Ya da ipiniz kalınsa bunun katlarını ayırıp yapabilirsiniz. Mesela nako pırlantanın katları çok güzel ayrılabiliyor gibi böyle kullanabilirsiniz evinizdeki artan ipleri. Evet. Şimdi başlayalım. Şu tepeye bakın kıstırdım. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 doladım. Şuraya ikili trabzan. 1 2 tekrar 1 2 3 4 5 şu tepeye kıstırıyorum. Şöyle bakın.
1 2 3 4 5 doluyorum. Şu kısma ikili trabzan. Evet. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Evet. Sıranın sonuna yaklaştık. 1 2 3 4 5 birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Evet. Başlangıç noktasıyla birleştiriyorum. Şu boşluğa geçiyorum. Şimdi burada üçlü trabzan yapacağız. 1 2 3 zincir çekiyorum. Her bir boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Bu biraz üzdürecek örgümüzü. Çünkü böyle kalıp olarak o camı içine oturtabilmemiz için böyle büzdürülmesi gerekiyor. 3 tane yaptım. 1 2 3 tane yapıyorum. Bakın boşluklara. Hemen yanındakine geçiyorum. Hepsine 3 tane yapıyoruz. Bütün boşluklara. Evet. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Evet arkadaşlar. Bitirdim. Gördüğünüz gibi şöyle bir kase gibi bir görünüm oldu. Başlangıç noktasıyla birleştiriyorum. Şimdi bir sırada etrafına sık iğne yapacağım. Şöyle her bir ilmeğe bir tane, herhangi bir artırma eksiltme yok. Her bir ilmeğe sırasıyla şöyle. Evet. Bu sırayı da yaptıktan sonra tığ işimiz tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar, bardak altlığımız tamamlandı bu şekilde. Evet, kenarları böyle içe doğru kıvrılmış vaziyette. Şimdi camı içine yerleştiriyoruz şöyle. Evet, bir kılıf gibi kaplıyor camı. Bu şekilde şu yüzünü kullanıyoruz. Camın olduğu taraf. Kirlendiği zaman üstü siliniyor veya çıkarıp yıkayıp tekrar takıyorsunuz. Evet. Bundan o şekilde 9 motif çıkmıştı örtüden. 9 tane yaptım. Bakın her biri farklı renk. Dilerseniz böyle takım olarak yapabilirsiniz. Altılı, dörtlü, dokuzlu gibi. Ya da hani birer ikişer tane yapıp böyle hani arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Böyle bakın çok tatlı oldular. Daha önce böyle bu dantel örtülerin motiflerini kullanmak sonradan aklıma geldi. Bu şekilde bir çalışma yaptım. Bayağı oluyor bunu yapalı. Şöyle bakın. Bunları normal bir evde bulunan bir dantel örtümden ilham alarak şu orta kısımlarını yaptım, her birinin ayrı ayrı ördüm. Rengarenk böyle. Yani direkt böyle tığ işi dantel örerek de o şekilde kaplayabilirsiniz. Bakın her biri farklı renk. Şöyle. Yani illa hani dantel örtü kullanmak gerekmiyor ama bunları da bunlar sanki daha bir güzel oldu gibi geliyor bana. Ve bir gecede ördüm bu 9 tane bardak altlığını. Çok yapılışı da oldukça kolay. Şimdi şöyle bir kılıf yapacağım bunlar için de. Alt kısmını şöyle bir daire yapıp etrafını komple böyle örümcek modeli örüp şimdi şunları koyalım. Siz dilediğiniz şekilde bir kılıf yapabilirsiniz.
Şöyle bir kutuya koyabilirsiniz ya da bir standa koyabilirsiniz. Şöyle sehpa üzerinde bu şekilde tutarak kullanacağım. Hem de dekoratif bir görünüm veriyor. Evet. Bu şekilde. Evet, böyle çay kahve sunumlarında, sehpalarda, tepsilerde böyle şık bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.